Merhabalar, bugün ilginç bir komplo teorisinden bahsedeceğiz. The Devil Interval diye bir teori bu. Şeytanın aralığı diye geçiyor. Müzikolojide böyle bir terim var. Belki bu isimle duymamışsınızdır ama şu şekilde duymuşsunuzdur. Bazı müziklerin içerisine, arka planına aslında bizim bilinçli olarak duymadığımız frekanslar yerleştirilip kitleleri daha kolay manipüle etmek istediklerini, onların ruh hallerini daha depresif, daha mutsuz, hastalığa daha açık hale getirmek için bilinçli olarak bu yerleştirmeler yapıldığını duymuşsunuzdur. Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Özellikle son videolarımda da frekansın çok önemli olduğundan bahsediyorum zaten. İnsan vücudu olarak bizlerin canlı cansız bütün varlıkların belli bir titreşimde titreştiğini ve frekans yaydığını biliyoruz artık. İnsanlar da hasta oldukları zaman ayrı bir frekans, sağlıklı, mutlu oldukları zaman, üzgün oldukları zaman belli farklı frekans aralıklarında titreşirler. Yani duygu durumlarının da aslında bir frekans aralığı var. Peki nedir bu şeytanın aralığı? Müzikoloji dünyasında bazı frekanslar hem gizemle hem de tehlikeyle ilişkilendirilmiştir. Bunlardan biri de şeytanın aralığı olarak bilinen özellikle 741 Hz belli bir şekilde çalındığı zaman dinleyen kişinin ruh halini anında etkileyen, rahatsız eden, hatta ki bazı teorilere göre uzun süre maruz kalındığı zaman hastalandıran veya ölümüne bile sebep olabilecek bir frekans aralığı. 741 Hz'i 528 Hz'de çalmak. Bu kanalda antik uygarlıklardan da sıkça bahsediyorum. Antik uygarlıklarda da ses çok önemli bir kavram olmuş. Hatta şifahanelerde çeşitli sesler, çeşitli müzikler dinlenerek insanlar şifalarına kavuşmuş diye biliniyor. Dünya üzerinde yapılmış önemli yapıların, mesela piramitlerin de inşasındaki gizli bilginin frekansları matematiksel gücüne dayanarak yapıldığı söyleniyor. İşte bu iddiaları ortaya atan ilk kişi olan Leonard Horowitz'a göre tüm evren 9 temel tona göre inşa edilmiştir. Bu bilgi modern çağda da bilinmesine rağmen bazı karanlık güçler tarafından bastırılmış veya manipüle edilmiştir. Komplo teorileri veya karanlık güçler deyince aklımıza dünya üzerindeki güçlü bir aile geliyor. 1939 yılında Rockefeller Vakfı dünyanın standart akordunu belirlemek için devreye girdi ve 440 Hz dünya genelinde standart hale getirildi. Peki bunun sonucunda ne oldu dersiniz? Leonard Horowitz'ın ve bu teoriyi savunan diğer kişilerin iddialarına göre insan bedeniyle ve doğayla uyumlu olan frekanslar insanlardan uzaklaştırıldı. İnsanları hasta etmeye yönelik olan frekanslar getirildi. Horowitz'a göre 741 Hz doğanın bir parçası olsa da bu frekans 528 Hz ile birlikte çalındığında çok rahatsız edici bir enerji yaratır. Bu uyumsuzluk şeytani bir titreşim olarak adlandırılır. Hatta bu aralık Batı müziğinde Diablos in Musica yani müziğin şeytanı olarak bilinir. Ve işin daha da dikkat çekici kısmı modern müzik sisteminde enstrümanınızı 440 Hz'e akort ettiğinizde fa diyez notası neredeyse 741 Hz'e denk geliyor. Bu da bu teorilere göre bir tesadüf değil, planlı bir niyetin ürünü. Şeytanın aralığı olarak bilinen bu frekansın bir de karşı frekansı olarak 528 Hz bulunmuştur. O da kalp çakrasını, yeşil rengi, duayı ve şifayı temsil ettiğine, ilahi gücün, enerjinin frekansı olduğuna inanılıyor. Dr. Leonard Horowitz 1997 yılında Dr. Joseph Puleo'nun aldığı ilahi bir vahiy üzerine araştırmalarına başladı. Bu vahiyde kayıp solfej frekanslarının izleri vardı. Bu frekanslar kadim zamanlarda kullanılan ve evrenle uyumlu olduğu söylenen orijinal notalardı. Horowitz'a göre özellikle 528 Hz frekansı çok özeldi. Bu nota solfej diziminde mi notasına karşılık gelir ve Latince mira gestorum yani mucizeler anlamına gelir. Bu araştırmacılar sadece frekans aralıklarının değerlerini bulmakla kalmayıp daha büyük bir teori ortaya atmışlardır. 528 Hz'in insan DNA'sına iyi geldiğini ve DNA onarımı yaptığını iddia etmişlerdir. Araştırmalara göre DNA'nın kendisi bile ses ve frekansa duyarlıdır.
Horowitz 528 Hz frekansının DNA onarımı sağladığını ve biyolojik sistemimizi dengelediğini söylüyor. Hatta bu noktada Leonard Nikola Tesla'nın 369'un gücünü anlarsanız evrenin anahtarına sahip olursunuz sözüne de atıfta bulunarak bu sayıların 528 Hz ile uyumlu olduğunu ve tüm evrenin bu harmonik sistem üzerine inşa edildiğini söylemekte. Yeniden şeytanın aralığı olan 741 Hz'e gelecek olursak, 741 Hz frekansı doğadaki bu uyumu bozan bir sistemdir. 528 Hz ile birlikte çalındığında o kadar uyumsuz, rahatsız edici bir enerji yaratır ki uzun süre dinlemek stres yaratır, hastalık riskini arttırır ve sinir sistemini yıpratır denmiştir. Bu noktada kısa bir ara vererek şunu söylemek istiyorum. Videoları gerçekten emek vererek yapıyorum ve sizlerden gelen yorumlar, beğeniler ve takipler benim için çok kıymetli. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, değerli fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Peki şu noktada şunu soruyor olabilirsiniz. Neden böyle bir frekansı İnsanların dinledikleri müziklerin içine koyma ihtiyacı hissetmişler ve bu nereden çıkmış diye sorabilirsiniz. Bu konuya da Leonard'ın bir cevabı var. Horowitz'ın açıklamasına göre 440 sisteminin kabulü sadece müzikle ilgili değil. Bu aynı zamanda bir akustik savaş tekniğidir. İkinci Dünya Savaşı öncesinde bu frekans sisteminin kitlesel histeri, duygusal manipülasyon ve zihin kontrolü oluşturabileceği yönünde askeri araştırmalar yapılmıştı. Frank Sinatra ve Elvis Presley zamanında bu sistem denenmeye başlanmış ve etkileri gözlenmiştir. Tüm medya 440 Hz'e göre ayarlanmış. Bu sayede kitle psikolojisi üzerinden sosyal mühendislik yapılabilmiş. Arka planda bizim bilmediğimiz o kadar çok şey var ki ve gerçekten kötülük bir noktada maalesef ki iyiliğin üstüne geçiyor gibi oluyor. Bu konuda ara ara düşünüyorum neden böyle diye. Çünkü kötü insanların değer ve ahlaki yargıları olmadığı için şöyle düşünün, ellerini kollarını bağlayan bir şey yok. Ve daha cesaretliler. İki insan düşünün, bir hedefleri var. Maalesef kötü olan hedefine daha hızlı bir şekilde varıyor. Hele ki günümüz dünyasında. Çünkü dediğim gibi vicdani bir duygu yok. Onun düşünmesini sağlayacak empati yeteneği yok. Karşıdaki insanları hiç düşünmediği için elinden geleni ardına koymuyor. Ve maalesef iyi insanlar daha pasif. Daha pasif oldukları için yöneticiliğe de açık değiller. Daha arka planda aslında takım çalışmalarının içerisinde genellikle yöneticiler empati duygusundan yoksun olan kişiler olurlar. Daha gaddar kişiler olurlar ve böyle insanlar yönetici olarak seçilir. Eminim iş yerlerinizde veya gözlemlediğiniz başka yerler varsa onlarda da bunu sizler de görmüşsünüzdür. Çünkü o kişi gayet de onun daha alt statüsündeki insanlara acımasızca emirler verebilir. Baskıyla, mobbingle istediğini yaptırabilir. Ama diğer türlü ahlaki değerleri olan, belirli çizgileri olan ve empati kurabilen insanlar maalesef ki daha arka planda kalıyor. Bu da aslında iyi kalpli insanlara bir eleştiri niteliğinde bunları söylemek istiyorum. Evet, daha geri plandalar ve daha ön plana çıkmak gerekiyor. Arka planda bizim bilmediğimiz çok şey var. Şu an İsrail-İran savaşı yaşanıyor. Gerçekten durumlar çok karışık. Mesela ben Instagram hesabımdan, konudan biraz uzaklaşıyorum ama hani burada da bir iyilik kötülükle alakalı bir şey olduğu için söylemek istiyorum. Instagram hesabımdan eski İran şahının torununun bir Yahudi ile evlendiğinden bahsetmiştim. Burada tabii ki de din mevzusu değil konu olan. Burada şunu anlatmak istiyorum. Savaşan iki ülke savaşıyor. Bir tanesi İsrail'in dinine mensup bir eski şah, onunla evleniyor. Torunu bir Yahudi ile evleniyor. Eski ülkesi bombalanırken ve ülke bombalanırken bazı İranlılar İsrail'i destekliyor. Biraz karmaşık bir durum. Farklı konular da varmış aslında. Araştırdığım zaman bunu görebildim ama yine de her ne olursa olsun maalesef ki tüm dünyada kötülük şu an için galip geliyor. Bu aralar pek fazla keyfim yok. Aslında hayatı da sorguluyorum. Biraz sohbet havasına girdi burada. Gerçekten insanlar artık hayattan tat alamıyor gibi geliyor. Veya mesela düşünüyorum şu an ne olsa keyfim yerine gelir. Tabii ki evim olsa bir eve geçebilsek artık.
keyfim yerine gelecek ama galiba o da bir noktadan sonra yetmeyecek. Gerçekten de arka planda bilmediğimiz çok şey var. Müzikler olsun, medya olsun, sosyal medyayı zaten söylemiyorum bile. Yönlendiriliyoruz ve modumuz aşağı çekiliyor. Düşünün, mutsuz insan daha çok yeme eğiliminde oluyor. Mutsuz insan daha çok alışveriş yapmak istiyor. İşte mutsuz insan ne bileyim yani kötülük daha çok artıyor insanlar mutsuz olunca. Daha şükürsüz oluyorsun. Daha bir başkasının kötü bir durumu olunca, tırnak içerisinde herkes tabii ki de böyle değil, daha çok seviniyorsun. Kötülük de besleniyor. Aslında bize getirmek istedikleri nokta bu galiba. Ve bütün her şey, bütün planları, bütün bu dünyanın anahtarını elinde tutan o kötü kitleler, ufak kitleler amaçlarına ulaşıyorlar. Peki burada bizler ne yapabiliriz? Daha bilinçlenebiliriz. Evet, bilinçlendikçe belki daha kötü hissediyoruz. Çünkü cahillik mutluluktur gerçekten de. Instagram yorumlarında da, o Instagram kitlesi biraz daha farklı YouTube'dan. Böyle nerede bir cahil insan var ama kendini çok bilgili sanan. Mutlu, yani gayet de mutlu. Ama yine de her şey inat, bilerek, görünmeyenin arkasındaki şeyi araştırıp görerek bazı şeylerden kendimizi ve ailemizi ve çevremizi koruyabiliriz. Mesela bu tarz frekanslı, tabii biz sanırım bunun aletleri falan da var. Yani bakıyorlar bunlara, dinlediğiniz müziğin arkasında parazit sesler var mı diye, ama şöyle bir ayırt yapabilirsiniz. İyi gelmeyen, size iyi hissettirmeyen müzikleri dinlemeyin. Ben artık uzun bir zamandan beri müzik dinlemiyorum. Galiba bununla alakalı olabilir mi diye düşündüm. Açıp müzik dinlemek istediğim zaman da hani eski müzikleri dinliyorum gerçekten de. Hani yeni şu çıkan raptir, işte ne bileyim tuhaf isimlerini bilmediğim insanlar zaten çoğu tutuklanıyor, çıkıyor. Yani nasıl dinleniyor gençler, nasıl dinliyor bunları ve çok kötü ya. Muhakkak, yani bu tabii ki de bir iddia ama bu insanların da müziğinin içerisinde bir şey vardır. Vardır diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizler kitlelerin yönlendirilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Çeşitli frekanslarla modumuzun düşürülüp bizi kendi istedikleri noktalara getirmeleri konusunda neler düşünüyorsunuz? Bu video biraz kısa oldu. Kusura bakmayın. Dediğim gibi aslında hiç modum yok. Daha farklı konular da araştırıyorum sizler için. Umarım bir sonraki videolarım daha dolu olur. Ama yine de çok uzak kalmak istemedim. Bu bilgileri de sizinle paylaşmak istedim. O yüzden bu videoyu çektim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.